Tülay'dan Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel modelin anlatımını yapacağım. Şöyle yapılışını anlatacağım size. Modelimizin tersi düzü yok. Tek sıradan oluşuyor. Gayet kolay, çabuk ilerleyen güzel bir model. Her iki tarafı da kullanılabilir. Şöyle. Kullandığım ip bebe yünü. Şişlerim 3 numara. Bu modelde ilmek sayımız 3 ve 3'ün katları, şöyle gösteriyorum. 3 ve 3'ün katları artı 2. Yani her model 3 ilmekten oluşuyor. En sonuna da 2 ilmek ekliyoruz kenar ilmeği olarak. İsterseniz yapım aşamalarına geçelim. Evet, şöyle ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Bu model için ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 2 olarak söylemiştim zaten. Bu şekilde ilmeklerimizi ayarlayacağız. Yapacağımız örgüye göre. Model lastik istemiyor ama isterseniz lastik üzerine de kurabilirsiniz. Hangisi hoşunuza gidiyorsa o şekilde kullanabilirsiniz. Ben ilmeklerimi çıkardıktan sonra birkaç sıra bir ters bir düz lastik hazırlayacağım. Şöyle ilmeklerimi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Evet. 20 ilmek benim için yeterli. 20 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Daha sonra bir düz, bir ters, bir düz, bir ters örerek lastiğimi başladım. Ön yüzünde, arka yüzünde ilmeklerimi olduğu gibi öreceğim. Yani birinci sırada bir düz, bir ters başladım. Arka yüzüne geçince düzleri düz, tersleri ters örerek devam ediyoruz. Birinci sırada ilmeklerimizi belirliyoruz. Düzlerimizi, terslerimizi daha sonra olduğu gibi öreceğiz. Şöyle bir sırayı beraber tamamlayalım. İsterseniz haroşa lastik de yapabilirsiniz. İsterseniz iki ters iki düz de yapabilirsiniz. Dediğim gibi hangisi hoşunuza gidiyorsa o şekilde başlayabilirsiniz. Lastiksiz de başlayabilirsiniz. Evet, lastiğimi ben şöyle tamamlayıp geliyorum. Evet, şöyle bir ters bir düz lastiğimi hazırladım. Bunun üzerine modelimizi kurmaya başlıyoruz. Modelimiz tek sıradan oluşuyor, söylemiştim. Hem ön yüzünde hem arka yüzünde aynı işlemi yapacağız. Şöyle 3 ilmek üzerinden çalışıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bu sağ şişimde. Sol şişimdeki de 2 ilmeğimi şu şekilde ikisini bir topladım. Düz örerek kestim, yani tek ilmeğe düşürdüm. Devamındaki ilmeği de ters ördüm. Aynısını tekrar ediyorum. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Daha sonra 2 ilmeğimin ikisini bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm ve bir sonraki ilmeğimi de ters ördüm. Hep bu 3 ilmeğin üzerinden aynı işlemleri yapacağız. Şöyle sıradaki 3 ilmeğimiz. Birinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım bunu. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir topladım, düz ördüm. Ve üçüncü ilmeğimi ters ördüm.
Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım ve sol şişimdeki iki ilmeğimi ikisini bir alarak düz ördüm. Son ilmeğimi de ters ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi düz ördüm. Modeli bir kez kurduk. Şimdi diğer tarafında da aynı işlemi yapacağız. Evet, örgümün diğer tarafına geçtim. Aynı işlemleri yaparak devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada 3 tane ilmeğim var. Birinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Daha sonra sıradaki iki ilmeğimin ikisini bir alarak düz ördüm. Bir sonrakini de ters ördüm. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Daha sonra iki ilmeği toplayarak düz ördüm. Bir sonrakini ters ördüm. Yani yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Burada ilmek sayımız ne arttı ne eksildi. Önce aradan bir ilmek çıkartıyoruz. Daha sonra sıradaki iki ilmeğimizi de düz örerek şöyle tek ilmeğe düşürdüm. Bir sonrakini de ters ördüm. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Daha doğrusu her iki yüzünde de aynı işlemleri yaparak modeli ilerletelim. Model ilerledikçe kendini gösterecek güzel, kolay, çabuk ilerleyen modellerden. Gördüğünüz gibi sıra sonuna geldim. Son ilmeğimi de ters ördüm. Daha sonra kenar ilmeklerimi ben düz örüyorum. Ters de örebilirsiniz, düz de örebilirsiniz. Hangisi ne eliniz alışıksa. Evet, model böyle devam ediyor. Modeli iki kez tekrarladık. Daha fazla tekrarlamayalım. Şöyle tekrar diğer parçamı göstereyim. Bakın burada da daha önce gösterdiğim parçam. Lastiksiz yapmıştım bu parçamı. Burada bir ters bir düz lastik üzerine başladık. Her iki şekilde de kullanabilirsiniz. Her iki tarafı da aynı şekilde. Bu modeli yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Gayet güzel, şöyle dolgun bir model. Özellikle bebek battaniyelerinde de kullanabilirsiniz. Bebek yeleklerinde gayet güzel olacağını düşünüyorum. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları yorumlarda belirtirseniz yapacak olan arkadaşlara da fikir olur. Evet. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.